Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz diyorum. Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm diyorum. Küçük evlat biraz zamanlama hatası yaptı, kusuruna bakmayın. Yine güzel bir bölgede harika bir keşif için karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, tarihi gerçekten çok eski zamanlara dayanan bir bölgedeyiz. Arkamda da işaretleri, kaya üzerindeki oyulmuş oymaları, sıralı oymaları da rahatlıkla görebilirsiniz. Şu anki bulunmuş olduğumuz bölge birçok medeniyete ev sahipliği yapmış harika bir bölge arkadaşlar. Bölgemize geldik. En güzel şekilde keşiflerimizi yapıp güzel sinyaller yakalama niyetiyle kaydımıza girdik arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İnşallah afiyettesinizdir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yukarıda terk edilmiş yerleşim yerleri vardı. Biz onların alt tarafındayız. Çünkü yerleşim yerleri köylere yakın bir noktada. Karşı cephede köyler var. Oralarda fazla dolaşamıyoruz. Çünkü rahatsız ediliyoruz. Şey yapıldığımız zaman köylüler tarafından göründüğümüz zaman rahatsız ediliyoruz arkadaşlar. O yüzden yapıların arka taraflarında yine yaşanmışlıklarla dolu kısmi bölgelerindeyiz. Bu bölgelerde harika işaretler var. Harika bölgeler var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İşaretlerimi göstereceğim. Tarihsel olarak da ilk Türk devletlerinden Osmanlı Devleti, Hun Devleti, Selçuklu Devleti, Bizans Devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölge. Gerçekten tarihi, gerçekten çok zengin. Bölgeden ne çıkacağını kestiremiyorum. Hani desem ki Osmanlı dönemi, Bizans dönemi falan 3 aşağı 5 yukarı şey yapabiliyoruz. Hani değerli eşyalarını artık tahmin edebiliyoruz ama bu bölgeden ne çıkabileceğini gerçekten kestiremiyorum. Bölge o kadar zengin ki hiçbir şekilde hiçbir medeniyet tarafından terk edilmemiş. En son zaten eşkıyalar da kullanmış ve bölgeden ayrılmışlar. Tabi devletler, savaşlar bitmiş. Artık herkes yerleşik hayata geçtiği için de devletler buraları terk etmek zorunda kalan eşkıyalar tarafından da temizlenerek bu halde bırakılmış. Tarihsel olarak tarihini koruyan bir bölge. Evet, onu da söyledikten sonra Küçük Junior'da açılış selamını verdikten sonra nasılsın? İyiyim kuzum ben. Nasıl olayım işte görüyorsun. Keşiflere son gaz devam ediyoruz yani. Sen şöyle güzelce bir kameramanlık yaparsın ama. Artık öğrendin yani yap. Daha? İstiyorsan malzeme için. Yok yok. Sen şöyle bir kameramanımızı. Kamerayı ne yapıyorsun? Kamerayı hiçbir zaman için unutmuyorsun. Sen kameramansın. Kamera ne tarafa sen o tarafa, anladın mı? Aynen. Kamera bu tarafta sen o tarafta olmayacaksın yani. Tamam mı kankim benim? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle işaretlerimizi güzelce bir gösterelim. Bakın arkadaşlar burada sıralı şeylerimiz var. Açılmış oymalarımız var. İleri doğru giden, bakın. Ne kadar ileri doğru gittiğinde size göstermeye çalışacağım. Şöyle. Evet, sen de şöyle eğil. Hem oymaları görsünler. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Yani bu levye gidiyor. Bir de ekstra kolun giriyor. Evet. Yani kolumuz da gidiyor. Bayağı bir derinden açılmış. Burada bir tane var. Bu da aynı şekilde keza gidiyor. Şurada var. Şöyle göstereyim. Bayağı ileri doğru giden derin derin oymalar var. Bunlar büyük ihtimalle sinyal adı altında işaret adı altında açılmış şeyler arkadaşlar. Uymacıklar. Veya bu kayaları yerinden oynatmak amaçlı da açılmış olabilir. Günümüz insanın kullanmış olduğu teknoloji gerçekten harikulade bir teknolojiye sahipmiş. İnsanlar fiziki olarak da teknoloji olarak da şu anki günümüzden gerçekten kat kat neylermiş? Öndelermiş. Bana göre öndelermiş. Niye öndelermiş diyorum arkadaşlar. Biz belki teknolojik malzemeler kullanıyoruz ama onlar düşünce ve fiziki kısıtlı şartlarda kullanmış olduğu teknolojik harikalarla gerçekten sanat yaratmışlar.
ve tarihte de bunu bu şekilde devam ettirmişler. Evet, şurada bir oymamız var. Oymayı görüyorsun. Bak, burada bir oymamız var, bir işaretimiz var. Burada bir tane dikili taş var arkadaşlar. Bu biraz yön işaretine benzeyen bir taş. Hemen yukarıda oymaların devamı var. Şöyle oymaların devamını göstermek istiyorum size. Şöyle kamerayı yukarı doğru çekeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle göstereyim. Burası işaretlerle dolu kısmın üst tarafı arkadaşlar. Bakın şurada da ileriye doğru giden bir derin bir oyma var. Şöyle kamerayla biz oraya yetişemiyoruz boy olarak ama kameramanımız uzadığı için şöyle ileriye doğru gittiğini de rahatlıkla görebilirsiniz buradan. Evet, şuralarda arkadaşlar güzel bir kısımlarımız var. Bakın burada. Evet, şu yukarılarda şuradaki taşlar oyulmuş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hemen bu alt kısımda burada bir sanki bir yapı varmış arkadaşlar şu kısımda. Bulunmuş olduğumuz kısımda bir yapı varmış. Yapı sanki dökülmüş, ören yeri olmuş gibi. Hemen şöyle de devam ediyor. Şurada bir patika yol gibi bir kısım var. Burası böyle devam ediyor. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Burada sinyallerimize bakacağız. Evet. Hemen sen şöyle bir kardını al. Gardımı alayım. Kardını al. Güreş tutacağız seninle. Bu arada arkadaşlar 2 tane evladım var. Allah herkesin evladını bağışlasın. Akşam olunca baba yorulmuş demiyorlar. Hadi baba güreş, hadi baba güreş. Evde böyle bir güreş havasında tutuyoruz. Gardımı al derken ondan da kısaca bir bahsetmek istedim. Bilmiyorum, babalar evlatlarıyla bilmiyorum güreş tutuyordur yani. Tutuyor mudur? Bilmem. Tutuyor değil mi? Neyse, konumuza dönelim. Alan taramayla alanımızı güzel bir taramak istiyorum. Bakalım bulacağımız sinyal veya nasibimizde olan sinyal olursa nasıl bir malzeme çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Çünkü tarihsel olarak burada birçok defineci tarafından birçok malzeme bulunduğuna dair rivayetler var. Biz de zaten ona istinaden geldik. Şimdi bakalım, açmaya çalışacağız. Açalım da görelim. Makinelerimiz nasıl bir sinyal yakalayacak? Makinelerimizi açacağız arkadaşlar. Sinyallere bakacağız. Bakalım nasibimizde sinyal varsa nasıl bir sinyal var? Hep beraber görelim. Alan taramamızı aktif edeceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadarlık bir mesafede tur atacak. Alan tarama çünkü detaylı bir şekilde biliyorsunuz alan tarama özelliğine sahip. Alan taramanın gitmiş olduğu yöne doğru gidiyoruz. Sinyali yakaladığı anda zaten bize frekans olarak sinyalin burada olduğunu bildiriyor. Biz de hemen dedektörümüzde özel bir kontrol, yeraltı görüntüleme ile güzel bir grafiğine bakıyoruz ve malzememizi zarar görmeden gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım ya nasip. Oo, bu değerli de boşlukta kalmış. Değerliyi aldım arkadaşlar. Evet, alan taramamız şu an sinyal peşinde, frekans kovalıyor. Dur bakalım, bu tarafı gösteriyor.
Gördün mü? Bak. Oymaların tam önünde harika bir sinyal var. Şöyle bir geriye çık. Oradan bir göster. Hem oymaları göstersin hem de biraz aşağıdan eğil bakalım. Evet. Güzel mi? Aynen. Çok iyi çekiyor. Hemen bir oksitlenmeye bir bakalım. Oksitlenme mevcut. Boşluk. Kullanımı gerçekten çok basit. Çok seviyorum bu makineyi. Bir boşluk yapalım bakayım. İçlerinde en pratiği hangisi? Bence bu. Alan tarama. En pratik. Bence Hafif de bir boşluk mevcut. eldiven. En hafif eldiven. Haksız Sen mıyım? hafifsel olarak mı söyledin? Aynen. Ben kullanışlı olarak söyledim. Hem kullanış olarak da takıyorum bir daha çıkmıyor. Tabii canım. İşte çocuk haklı yani. Şurada da bir yön işareti var, görüyor musun? Bak. Burun gibi. Evet. Orada bir yön işareti var. Bunu fark etmedim bak ben. Demek ki dikkatli bakmamışım. Şu kesiciliği görüyor musun? Oturtturmuşlar. Evet. Ya bu oturtma değil de bu kayanın özelliği yani. Bir topraklama yapalım. Şöyle bir topraklama yapalım. Ben kameraya öyle güzel bir tutuş şekli buldum ki. Görüyor musun? %60. Ayrına bakalım. Kaç gösteriyor? %60 değerli. Ne? Evet. Hemen ne yapıyoruz? Olayımıza giriyoruz. Yeraltı görüntülemeyle güzel bir grafik Aynen. çıkarıyoruz değil mi? Evet. Bakalım nasıl bir grafik çıkacak. Malzeme grafiğine bakmak önemli. Bakalım. He? Bakalım. Bence de. Şunu da yanımıza alalım. Kaydet dedik. Bak buradan derinde, şurada derinde bir kırmızılık var. Görüyor musun? Şurada. Derinde. Şu kaya kısmında da bir boşluk var. Bak. Malzemeyi görüyor musun? Biraz derinde yani. Biraz diyor ki uğraştıracağım seni diyor yani. Birazcık ya. Evet, birazcık uğraştıracağım diyor. Ben bir de şeyine, pointer olayına bir bakalım bunu. He? Bakalım. Kırmızılığa doğru gidiyor bak, görüyor musun? Aynen.
Malzeme bir gözüküyor, bir gözükmüyor. Diyor ki ben diyor derindeyim diyor yani. Aynen öyle. Beni derine yerleştirdiler diyor. Ben diyor bayağı bir derindeyim diyor. Uğraştıracağım seni diyor. Aynen öyle. Şu oymalarımızı yakından ve yukarıdaki burnumuzu bir göster bakayım hadi. Kameramansın ya. Küçük defineci. Çok yaklaştırma. Çok şöyle geriden şekil olarak belli olduğu, anladın mı? Şekil olarak belli olduğu gözüksün. Bak mesela burada bir burun var diyeceksin. Bir yön işareti diyeceksin ki millet şuradaki oymalara mesela yaklaşacaksın şöyle. Bakın diyeceksin burada oymalar var. İşte oymaların şu özellikleri falan var. Cart curt, anladın mı? Tamam. Sen öyle yap, ben de eldivenleri giyeyim. Olur mu kanki? Olur kanki. Hadi bakalım. Gel bakalım. Tamam. Geldim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben çok güzel bir çekim yeri buldum. Evet. Sinyal aldığımız kısım. Toprağı da farklı, görüyor musun? Aynen. Hı? Evet. Sonradan koymuşlar üstüne. Değil mi? Baksana. Bak. Böyle güzel muazzam bir toprak gördün mü sen? Şu malzemeler toprak altında kalmasın. Gerçekten güzel bir toprak. Bak. Toprak bayağı yumuşak ama. Şu kayanın dibine doğru girelim değil mi? Girelim. Aklıma şey geldi. Ne? Çizgi filmlerde böyle hep toprak kazdıkları yerden sandık çıkar ya. Sandık mı? Ha, bizde de çıkıyormuş. Olabilir İçi ya. para altın dolu böyle. Oo. Bakalım ne çıkacak. Sinyaller güzel. Biraz derin de ama. Yapacak bir şey yok. Biliyor musun? Osmanlı'nın büyük hazinesi hala bulunmamış. Evet. Biz de arıyoruz işte şu an. Belki buradan çıkar. He? Tabii canım. Çıkar mı? Ben orayı diyorsun? bilmem. Çıkabilir, çıkmayabilir. Çıkar. Yani hani sen diyorsun ya eskiden yapılan şeyler şimdiye göre daha iyi diye. Evet. Şu anki teknolojiyle eskiden yapılan araştırmaları, saklanmaları veya yöntemleri şu anki teknolojiyle yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Veya Maalesef. bulamıyorlar, çözemiyorlar. Evet. Bir tane ana kayaya denk geldik bu arada. Oo. Çıkarabilir miyiz peki? Bakacağız bakalım. Nasıl bir şey. Bakacağız. Toprak biraz sertleşmeye başladı bu arada. Bayağı yumuşaktı. Gördün mü? Ana kayamızı. Aynen. Bak. Bu iyi işaret. Bir gömünün olduğuna karşı bunlar bir delir. Bak sadece topraktan oluşmuyor. Bak görüyor musun taşlarımızı? Şey de yapabilirler. Ne? Mesela define buradaymış görüntüsü vermek için onları da koymuş olabilirler. Tabii olabilir. Bak. Ara sıra oymalara da çek de oymaların hemen yanında olduğumuzu
Görsün millet. Ara sıra oraları da çekeyim. Aynen. Ne oluyor lan? Malzemeye geldik. Vallahi. Harbiden baksana ötüyor. Pointerde bir sıkıntı yoksa ötüyor. Niye olsun canım? Hayda. Ah, bak dışarıda ötüyor görüyor musun? Tüh ya. O kadar heyecanlanmıştım erken bulacağız diye. Harbi mi? He. Resetlememiz lazım. Dur bakayım resetleyeceğim bir daha bakacağım. Tüh. Ne oldu? Heyecanlanmıştım. Heyecanlanma. Makinede de arasında arıza olabiliyor yani. Bak ıslandığı için de yapabiliyor. Ama o su geçirmez değil mi? Ben su geçirmez olarak biliyorum ama dur bakayım. Bence biz bugün pointeri kullanmayalım. Bak ötüyor. Bak boştayken ötüyor. Pointer are you okay? Bence topraktaki şeylerden ötüyor, minerallerden ötüyor. Olabilir. Pointerde sorundan değil. Burada ya pointerde bir sorun var ya da dur bakalım. Şimdi halletmeye çalışacağız. O şarj ediliyor, pili yok değil mi? Dur bakalım. Pili bir çıkartak. Pointerin ciğerlerini açtık. Tamam, kendine geldi. Bir tarhana çorbası yaparız, kendine gelir o. Bir daha tutsana aynı yere. Okey mi? Normale döndü. Aynen. Evet. Bak 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 bak. Kama şeklinde görüyor musun? Aynen. Hançer şeklinde. Biliyor musun eskiden taşlardan hançerler. Taşları şey yaparlardı. Keskin taşlar vardı. Sana bir tarihi bilgi vereyim mi? Ver bakalım. Dünyada Evet. ilk kez demiri işleyip alet edevat haline getiren ilk medeniyet Türklermiş. Evet. Doğrudur. İnanırım. Türklerin dünyada Türkleri yani Türk diye bir şey olmasa dünyada tarih diye bir şey olmazmış biliyorsun değil mi? Biz o kadar zengin bir tarihe sahibiz yani. Çünkü biz Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm diyene. İngilizce'de şeyiz. Cumhuriyet Bayramı'nda biri çıktı diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. İngilizce söylemeye çalışıyor. Kendini kaybetmiş onu. Bu arada toprak tekrar yumuşamaya başladı. Oh. Evet. Yaklaşmış olabilir miyiz? Olabiliriz. Her an her şey olabilir kanki. He? Pointeri de kendine getirdik. Ne kadar çok çalıştırıyorsak pointeri isyan etmeye başladı. Yeter lan yeter. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi bayağı da açtık ha. Bayağı derine indik. Ne kadar derine indik sence? Bence buraya bizim küçük enişte sığar. Şu 40 santim, 50-60 santim falan derindeyiz şu an. Aynen.
60 santimlik derine indik. Dur bakalım. Bayağı da şey yaptık yani. Değil mi? Aşağı doğru kaykıldık. Şimdi pointerle bir bakalım bakayım. Bu gene gitti. Bence şey yap ya. Yeraltı görüntüleme yapma. Dur. Ama bunu yapmamız lazım oğlum. Bize devamlı lazım oluyor yani. Kemik mi o? Yok. Ha. Birkaç tane daha ana kaya var sanırım. Ana. Bak şurada da bir taş var, görüyor musun? Gördüm. Bayağı derine indik lan. Değil mi? Bak yine bir taş çıktı. Bak görüyor musun? Dedektörle bakalım mı? Bak. Dedektörle değil mi? Dedektörle bir bakayım dur. Tüh. Yalnız kapattık. Açılsın. Aziz K37. Yoruldum ben. Harbiden yoruldum. Sen şöyle bir... Sakin ol şampiyon. Görüyor musun? Ne diyor? %60 değerli. Evet. Yaklaşıyorsun değil mi? Hı? Net görüyorsun değil mi? Görüyorum ya. Hadi bakalım. Bak görüyor musun? Bir tane daha taşımız çıktı. Oo, gel. Hani? Bak deliriyor deliriyor. Bak bozuk değil, biliyor musun? Aynen. Oo. İşte bu be, işte bu be. İşte bu be. Bak 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 bak. Aman Allah'ım. Oo. Evlat şuna bakar mısın? Of 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 of. Hazreti Meryem. Hazreti Meryem. Aman Allah'ım. Oha aha devamı var. Oo. Of 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 of.
Nerede lan bu? Elime bir şey geldi, kayboldu. Oo. Aha. Oo. Of. Bak. Aman Allah'ım. O ne? Of. Oo. Oo. Bakar mısın şuna? Sarılar. Hadi bakalım. Bak bakayım, başka bir şey var mı? Oo. Daha devam ediyor. Oo. Nedir bizim bu şansımız? Hem de altın sarıdan bak. Aynen. Sapsarı. Görüyor musun? Nasıl bir güzellik. Harika. Başka bir şey var mı? Evet. Dedektörle bakmam lazım kanki. Bak kanki. Yok. Sinyal buraya kadar. Aynen. Getir bakayım. Getir. Al. 2 tane sarı. Evet arkadaşlar, 2 tane sarı. 2 tane de heykel şeklinde. Bir tane haç işareti var arkadaşlar. O Şöyle. çardağa gerilen kim? Hazreti İsa. Hayır. Mış diye biliyoruz biz. Ama Hazreti İsa değil tabii ki. Hazreti İsa göğe çıkarıldı. Aynen. Bir tane de Hazreti Meryem. Bak, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın figürleri eski Roma dönemine ait 2 tane de altın para. Bu kadar işaretin olduğu yerde bir şeyler çıkacak diye bekliyorduk. Çok şükür 2 tane, 4 tane hatta 2 tane altın para ve Hazreti Meryem, Hazreti İsa sülyetleriyle. Biliyor musun? Hazreti İsa ne yapacakmış biliyor musun? Evet. Ne olacakmış? Allah'ın izniyle 1. kat semaya yükseldi ya. Evet. Böyle çok uzun süre sonra diyorlar. Böyle yeniden gelip İslam'ı anlatacakmış. Evet. Mesih olarak geldi. Aynen. Şu paraya bakar mısın? İnşallah tez zamanda şeytanın bütün ayak oyunlarından kurtulacak dereceye geliriz. İnşallah. Evet. Harika bir para. Görüyor musun? Süper ya. Bak, bir İsa ve bir Hazreti İsa çarmıha gerilmiş vaziyette, haç işareti ve Meryem ve para. Süper. Evet arkadaşlar, değerli yorumlarınızı bekliyorum. İşaretlerin bol olduğu, medeniyetlerin Çok oldu. çok olduğu, çok yaşamış olduğu, tarihin çok zengin olduğu bölgeden yine harika, güzel malzemeler bulduk. Gün yüzüne çıkardık. Ne diyoruz? Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki maceramızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.